Bugün bir nefis mutfakta 3 tarifi bir arada yapıyoruz. Sigara böreği yapacağız ama sigara böreğini 2 farklı ve inanılmaz lezzetli sosla sunacağız. Acılı salsa sos ve avokado sos. Bazılarınız belki avokadoya karşı önyargılı olabilir. Kabul ediyorum, avokado tek başına çok lezzetli olmayabilir. Ancak bu şekilde farklı malzemelerle bir araya geldiğinde muhteşem bir lezzet ortaya çıkıyor. Bu sosu deneyen herkes bayıldı ve avokado içerdiğine inanmadılar. Tarifin detaylarına geçmeden önce her hafta yepyeni nefis tarifler yüklediğimiz kanalımızı yakından takip etmek için ekranın sağ alt köşesindeki abone ol simgesinden kolayca kanala abone olabilirsiniz. İşe önce sigara böreklerini sarmakla başlayalım. Sigara böreklerinde kaşar peyniri kullanacağız ama kaşarı bütün halde kullanmalıyız ki kızarırken erime mümkün olduğunca geç olsun. Serçe parmağı kalınlığında bloklar halinde kesiyoruz peyniri. Evet, peynirler hazır. Şimdi yufkaları hazırlayalım. Bu tarif için hazır yufka kullanmak çok pratik oluyor. Yufkaları 6 eşit parçaya bölüyoruz. Siz isterseniz 4'e de bölebilirsiniz ama o zaman bence çok uzun oluyorlar. 6 ideal büyüklük, hatta 8'e bile bölünebilir. Kestiğimiz yufkaların her birine bu kalın kısmına denk gelecek şekilde peyniri koyup iki kenarından kapatıp sarıyoruz. Uç kısmını da bu şekilde ıslatırsanız yufka yapışacaktır. Börekleri çok uzun sarmayın, yaklaşık 12 santim uzunluğunda olabilirler. Hepsini sardık. Bir tabağa alabiliriz. Şimdi sosları hazırlamaya geçelim. Önce avokado sosla başlayalım. Bu tarifte 1 adet avokado kullanacağım ama benim avokadom çok büyük değildi, bilginiz olsun. Avokadoyu kullanabilmek için kesinlikle olgunlaşmış olması gerekiyor. Parmağınızı bastırdığınızda çökecek kadar yumuşak olsunlar yani. Avokadoyu önce 2'ye bölüyoruz. Ve bir kaşık yardımıyla içini komple sıyırıyoruz. Avokado yeteri kadar olgunsa bu işlem çok kolay şekilde yapılıyor. Sosun tüm aşamalarını mutfak robotunda yapacağımız için avokadoyu direkt robotun haznesine koyabilirsiniz. Üzerine de diğer malzemeleri ekleyelim. Bir tutam maydanoz ve dereotu. Bunları robota biraz parçalayarak koyarsanız çok daha iyi olur. Bu sosa bence labne peyniri çok yakışıyor. Ama yerine dilerseniz yoğurt da kullanabilirsiniz. Özellikle süzme yoğurt. Biraz mayonez, limon suyu, bir küçük diş sarımsak ve tabii ki tuz ve karabiber. Hepsini robotta pürüzsüz hale gelene kadar parçalıyoruz. Kenarlarda karışmayan kısım kalmışsa spatula ile itip tekrar robotu çalıştırabilirsiniz. Sosu kaba aktarmadan tadına bakarak tuz oranını mutlaka kontrol edin. Gerekirse de sevdiğiniz lezzetleri artırabilirsiniz. Artık salsa sosunun yapımına geçebiliriz. Bu sos kesinlikle acı olmalı. Bu yüzden 1 adet acı biber kullanacağız. Domates ve acı biberi bir fırın tepsisine alıp fırında közlüyoruz. Aynı işlemi siz tavada da yapabilirsiniz. Çiğ de kullanılır tabii ama bu şekilde çok daha lezzetli oluyor. Bu sosu da robotta hazırlayacağız. Öncesinde malzemeleri biraz küçültmemiz gerekti. Yarım kırmızı soğanı parçalayıp robota koyuyoruz. Sizin soğanınız küçükse bir tam soğan da kullanabilirsiniz. Bu sosunda olmazsa olmazı sarımsak. 1 adet de közlenmiş kırmızı biber kullanacağız. Lezzeti inanılmaz artırıyor. Bu malzemeyi marketlerde konserve şeklinde bulabilirsiniz. Bu sırada domatesle biber de közlendi. Kabuğunu soyup domatesi de ekliyoruz. Çok sıcak olduğu için soymak biraz zor oldu açıkçası. Bu sos kesinlikle acı olmalı demiştik. Biber acı değilse lezzet birazcık eksik kalıyor açıkçası. Çekirdeklerini temizlemeyi unutmayın. Benim biberim çok acı olduğu için küçük bir tane biber yetti.
Maydanoz da kesinlikle çok yakışıyor. Yine parçalayarak ekliyoruz. Lezzet için baharatlar. Kırmızı toz biber, karabiber, tuz ve asit dengesi için çok az da şeker. Son olarak zeytinyağını da eklersek tüm malzemeler tamamlanmış oluyor. Şimdi tek yapmamız gereken bu sosu püre haline getirmek. Sosların ikisi de oldukça pratik. Hepsini robotta yapıyoruz zaten, bulaşık da çok çıkmıyor. Sosumuz hazır, bir kaseye aktarabiliriz. Aktarmadan önce tuzunu mutlaka kontrol edin. Artık börekleri kızartmaya geçebiliriz. Tavaya sıvı yağ aktarıp yağın kızmasını bekliyoruz. Sigara böreklerinin çıtır çıtır olmasını ve içindeki peynirin hemen akmasını istemiyorsanız yağın çok iyi kızması çok önemli. Öncesinde böreğin uç kısmına bu şekilde yağ batırıp kabarcık oluşup oluşmamasına göre yağın sıcaklığını kontrol edebilirsiniz. Kızaran börekleri hızlıca havlu peçeteye alıyoruz. Şimdi muhteşem buluşma. Ben servis için böyle bir kase kullandım. Çok şık ve farklı oldu. Ama siz elbette tabakta da yapabilirsiniz sunumunuzu. En alta acı sostan koyuyoruz. İçine bu şekilde kızaran börekleri batırıyoruz. Börekler oldukça çıtır olduklarından ve çok da uzun sarılmadıkları için bu şekilde çok rahat durabiliyorlar. Üzerine avokado sos ve en üstte de sarımsaklı yoğurt. Yoğurdun içine de her zamanki gibi bir kaşık labne ekledim. Süsleme için çok az kırmızı toz biber ve dereotu. Sizce de çok güzel görünmüyorlar mı? Bu şekilde porsiyonluk hazırlayıp misafirlerinize, sevdiklerinize ikram edebilirsiniz. En kısa zamanda bu tarifi deneyin. Kendinizi ve sevdiklerinizi böyle bir lezzetle ödüllendirin. Videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı ve her hafta yayınladığımız yepyeni tarif videolarımızı yakından takip etmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Malzeme listesi her zamanki gibi açıklamalar kısmına eklendi. Tarifin detaylarına oradan da ulaşabilirsiniz. Tarifi deneyen takipçilerimiz Instagram'da Bir Nefis Mutfak hesabını etiketleyerek yaptıklarını paylaşırlarsa biz de görebiliriz. Bir sonraki tarif videosuna kadar hoşça kalın. Afiyet olsun.